Elimde tuttuğum doların üstünde ABD Merkez Bankası Federal Rezerv'in ismi yazıyor. Bu gibi kağıt paraları basan kurum olarak merkez bankalarını tanıyoruz. Peki size merkez bankaları kurulmadan önce bankaların zaten para bastığını söylesem? Örneğin ABD'nin Merkez Bankası Fed'in kurulumu 1913 yılında gerçekleşmişken ilginç bir şekilde ABD'deki ilk banka 1791 yılında kurulmuştu. Yani Merkez Bankası kurulmadan önce yaklaşık 120 yıl boyunca ABD para basıyor, kredi veriyor ve mevduat toplayabiliyordu. Madem bankalar para basabiliyordu, ne oldu da merkez bankalarına ihtiyaç duyuldu? Bir dönem düşünün ki ard arda bankalar batıyor, finansal krizler hiç bitmiyor ve kimse kimseye borç vermek istemiyor. İşte 1864'ten 1914'e kadar yani merkez bankacılığı sistemi kurulmadan önce binden fazla bankanın battığı ABD'de durum böyleydi. Kriz üstüne kriz yaşanıyor ve bankacılık sistemi düzgün çalışmıyordu. Güvenini kaybeden müşteriler de kriz ortamında bankalara hücum ederek paralarını çekmek istiyorlardı. Herkes parasını istediğinde herkesin parasını ödememiz mümkün değil. Banka katılımcıları da bunun farkında olduğu için bu bahsettiğimiz negatif ortamda paralarını bankadan talep etmeye başlayacaklardır. Herkesin parasını talep ettiği bir durumda bankanın iflası kaçınılmaz. O dönemlerde paralar altın karşılığı basılırdı. Bankalar parası olanlara şunu taahhüt ediyordu: bana ne zaman gelirseniz gelin, kağıdın üstünde yazan değerin altın karşılığını size temin edeceğim. Ancak bankalar kasalardaki altın miktarından daha fazla para basıp sisteme dağıtmıştı. Yani herkes elindeki parayla bankaya gelirse bankalar altın talebini karşılayamazdı. Bu dönemde de kısmen benzerlik var. Banka hesaplarımızda bulunan dijital paralar fiziki paralardan daha fazla. Herkes bankadan fiziki para talep ederse bankaların bunu karşılama şansı yok. Sisteme güven olduğu sürece herkes aynı anda para çekmek istemeyecek. Ama güvensizlik başladığı zaman banka iflasları kaçınılmaz olacak. Biz bu durumda banka iflaslarına izin veremeyiz. Çünkü bütün bir finansal sistemi böyle domino etkisiyle yıkabilir. Bu durumda yapılması gereken ne? Bir merkez bankası kurmak, ortak bir sistem kurmak. Merkez Bankası'nın da bu kriz durumlarında yani finansal stabilitenin bozulduğu durumlarda zor duruma düşen bankaları kurtarması, onları finanse etmesi. Yani aslında merkez bankacılığı bankalar için likitte yönetimi yapmak amacıyla kuruluyor. Tabii merkez bankalarının çıkış amacı bu olsa da bugün farklı görevleri de var. Ancak biz bugün asıl görevine odaklanacağız. Çünkü bugün bile merkez bankalarının en önemli görevinin bankaları kurtarmak ve olası krizleri önlemek olduğunu görüyoruz. Örneğin birkaç ay önce ABD'de batan bankaları hatırlayın. Bu durumda Amerikan Merkez Bankası Fed ne yapmıştı? Bu iflaslardan diğer bankalar da olumsuz etkilenmesin ve bankalar mevduat sahiplerine rahatça ödeme yapabilsin diye borç verme programı başlatmıştı. Bunun psikolojik etkileri de var. Aynı zamanda bu beklenti yönetimini de içeriyor. Mekanik olarak Merkez Bankası'nın bir bankanın arkasında durması veya kurtarma programları aynı zamanda o bankanın müşterilerinin istediği zaman parasını alabileceği anlamına da, bankanın batmayacağı anlamına da geliyor. Bu durumda bankaya olan para çekme taleplerini de düşürüyor. Yani Merkez Bankası'nın sadece şunu demesi bile bizleri rahatlatmaya yetiyor: merak etmeyin, ben sizin arkanızdayım ve kimseyi mağdur etmeyeceğim. Bir nevi merkez bankaları uygulama yapmasa bile sadece sözleriyle piyasayı etkileyebiliyor. Ancak şu da var ki krizler hiç bitmiyor ve merkez bankaları söz verdiği halde bazı krizleri önleyemiyor. İki tip kriz var temelde. Bir tanesi finansal kriz, bir tanesi ekonomik kriz. Finansal kriz dediğimiz şey halihazırda ekonomik altyapı varken güven veya paranın dolaşımı veya şu anda tahayyül edemediğimiz başka bir sorunlardan piyasanın çalışmaması krizi. Yani makinelerin hepsi var ama makineleri hareket ettirecek benzin ve yağ yok. Böyle düşünebiliriz finansal krizi. Bunun çözümü kolay. Para arzının arttırılması, kurtarma programlarıyla müdahale ve benzeri gibi hareketlerle merkez bankaları finansal krizleri çözebilirler ve finansal krizlerde daha etkindirler. Bu tarz krizlerde bankaları kurtarmak ve mevduat sahiplerine güvence vermek için bir kurtarma programı başlatmak finansal krizi çözebilir. Ayrıca merkez bankaları durgun bir ekonomiyi canlandırmak için bankalara düşük faizle ucuz finansman sağlayabilir. Hep sağdan soldan duyarız: Merkez Bankası faizi arttırdı ya da düşürdü diye. İşte o faiz bankalara borç verirken uyguladığı faiz. Bu faiz düşük olduğunda bankalara ucuz finansman sağlanmış oluyor. Böylece bankaların rezerv ihtiyacı karşılanıyor. Ancak bir kriz durumu daha var ki onunla bu şekilde mücadele etmek çok zor. Merkez bankaları için finansal krizleri çözmek nispeten kolayken ekonomik krizleri çözmek ya da atlatmak daha güç. Çünkü ekonomik krizler Merkez Bankası'nın politika araçlarıyla doğrudan müdahale edemeyeceği ya da para politikasıyla kısa vadede çözüm üretemeyeceği sorunları kapsıyor. Covid'de mesela bunu gördük. Yani arz zincirlerinin kırılmasıyla yaşanan ekonomik krizi
merkez bankaları para politikasıyla çözemedi. Para politikası büyük ölçüde bunun karşısına çaresiz kaldı. Şöyle düşünün, üretiyoruz ama tedarik etmede sıkıntı yaşıyoruz. İstesek üretiriz ama talep yetersiz. İnsanlarda harcamak için bir istek yok. Sonra yatırımlarda duruyor. Böyle bir durumda insanlara karşılıksız bir şeyler de dağıtmak lazım. İşte bu görevi hükümetler üstleniyor. Nitekim Covid-19 döneminde ülkelerin sağladığı teşvik tedbirlerinin içerisinde vergi indirimleri, vergilerin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneğinin devreye alınması, ailelere ve işletmelere yapılan nakdi yardımlar maliye politikasına örnek verilebilir. Hükümetler bu harcamaların finansmanını büyük ölçüde borçlanarak temin ediyor. Bunun için bir borçlanma senedi ihraç ediyorlar, piyasaya dağıtıyorlar ve karşılığında finansman buluyorlar. Bilin bakalım bu borçlanma senedi alımlarını kim organize ediyor? Tabii ki Merkez Bankası. Bunu anlamak için Covid-19 döneminde ABD Merkez Bankası FED ne kadar devlet borçlanma senedi almış bakalım. Gördüğünüz üzere 2020 yılından sonra muazzam bir artış var. Merkez Bankası piyasadan borçlanma senedi alıyor ve karşılığında rezerv sağlıyor. Bunu da bankalar aracılığıyla yapıyor. Böylece Merkez Bankası ve bankalar işbirliğiyle para basılmış oluyor. Buraya kadar merkez bankalarına neden ihtiyaç duyulduğunu, bankalara borç verme görevi üzerinden anlattık. Şimdi ise bu borç verme işlemi nasıl oluyor onu anlatalım. Mevduatlar bankalar arasında gidip geliyorlar ve bunun neticesinde bazı bankalarda rezerv ihtiyacı oluşuyor. Bazı bankalarda da mevduatlar daha fazla oluşuyor. Genelde de bu eğilim küçük bankalardan büyük bankalara doğru şeklindedir. Yani büyük bankalarda mevduatlar toplanır, küçük bankaların ise ekseri rezerv ihtiyacı doğar. Bunun neticesinde rezerve nasıl fonlanacağını da anlatmıştık. Yani ya başka bankadan borçlanacaksınız devam edebilmek için operasyonunuza ya da Merkez Bankası'ndan menkul kıymet karşılığı borçlanacaksınız. İlk durumda bankaların başka bir bankadan borçlanabildiğini varsayalım. Rezerv ihtiyacını kapatmak isteyen bankalar elinde bulundurduğu devlet borçlanma senetlerini başka bir bankaya teminat vererek ihtiyacını karşılayabilir. Bu durumda fazla rezervi olan banka, açığı olan bankaya borç vermiş oldu. Ancak ekonominin bozulduğu, daha zorlayıcı şartların oluştuğu, sistematik risklerin arttığı senaryolarda insanların borç ve kredi verme eğilimi düşer. Bu bankalar için de geçerli. Kriz ortamlarında herkes rezervini korumak isteyeceği için banka piyasasından da rezerv bulamayabilir bir banka. Rezerv ihtiyacı olan bankanın başka bir bankadan borç alamadığını varsayalım. Böyle bir durumda Merkez Bankası devreye giriyor. Banka da elindeki devlet borçlanma senetlerini Merkez Bankası'na teminat vererek belirli bir faiz karşılığında borç alıyor. Bu sayede bankanın rezerv açığı kapanmış oluyor. Peki bu bankaya borç vermeyelim, batarsa batsın diyebilir miyiz? Tabii konuştuğumuz şey banka, yani finansal sistemin kendisi. O yüzden sıradan bir portakal satıcısı ya da başka bir tüccar gibi bunu değerlendiremezsiniz. Banka iflasları bütün finansal sistemin çökmesine ve reel kesimde ticaretin durmasına neden olur. Bu yüzden en son yaşanan banka iflaslarından sonra ABD'nin Merkez Bankası ve düzenleyicileri bankacılık sistemiyle beraber geniş kapsamlı bir kurtarma programı başlatmıştı. Bankalar sistemin ana çarkı olarak para basma vazifesi görüyor. Merkez bankaları da bu çarkın düzgün bir şekilde işleyebilmesi için onlara rezerv sağlayarak yardımcı oluyor. Bazılarınız ama merkez bankaları fiziki olarak para basmıyorlar mı diyebilir. Bu işin görünen kısmı. Bankaların dijital olarak bastığı paranın yanında fiziki paralar denizde bir damla olarak kalır. Zaten o yüzden mevduat sahipleri topluca bankaya gelip para istememeli. Çünkü o büyüklükte bir fiziki para yok. Sistemin çalışması için ona güvenmeliyiz ve hepimiz aynı anda hareket etmemeliyiz. Herkes aynı anda bunu talep ederse benim operasyonum sonlanıyor. Genelde ekonomi politikasına da bu bir temel prensip. Yani hepimiz aynı anda tasarruf etmek istersek hiç kimse tasarruf edemez. Herkes aynı anda tüketim yapmak isterse hiç kimse tüketemez. O yüzden insanların bir kısmı tüketmeli, bir kısmı tasarruf yapmalı. Bunlar farklı zamanlarda olmalı. Böylece sizin tüketime ihtiyacınız olduğu zaman da benim tasarruflarımla üretim yapılabilir. Benim tüketime ihtiyacım olduğu zaman da siz kendi tükettiklerinizi satıp tasarruf edip benim tüketim ihtiyacımı karşılayabilirsiniz. Böylece toplam ekonomik büyüklük artar. Piyasanın böyle çalışması için de insanların sisteme güvenmesi gerekiyor. İşte güveni sağlayan ve bankacılık sisteminin arkasında duran kurum Merkez Bankası. Böylece merkez bankalarının en önemli görevinin bankalara borç vermek ve kriz anlarında para basılmasına yardımcı olmak olduğunu gördük. Hükümetler de bazen bu denkleme dahil olabiliyor. O halde hükümet harcamalarını para basarak finanse edebilir miyiz? Ben Enes Cebe. Parasalt'ın yeni bölümünde finans uzmanı Tanhas Kol'la merkez bankalarının nasıl çalıştığını anlattık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.